Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir doğum günü pastası tarifim var. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. İlk önce klasik bir pastacı kreması hazırlıyoruz. Malzemeler listesinin tamamını detaylı olarak açıklamalar kısmında yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Pastacı krema biraz soğuduktan sonra içerisine krema koyup güzelce mikserden geçiyorum. Pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bir sıkma torbasına alıyoruz. Koymasanız da yapabilirsiniz ama koyarsanız daha güzel sıkarsınız ve hazır aldığım pandispanya tabanının üst kısmını tabağıma yerleştirip biraz sütle ıslatıyorum. Pastacı kremamı bir sıkma torbasına aldım ve bu şekilde ilk önce pastamın etrafına kalın bir şerit olacak şekilde sıkıyorum. Burada amaç iki katlı olduğu için pastamızın diğer malzemeleri üzerinde güzelce durması için ve bir bariyer olması için. İç kısma biraz daha az koyuyorum ve bir kaşık yardımıyla ya da bir spatula, bir pasta düzeltme kaşığıyla ne varsa elinizde onunla güzelce düzeltebilirsiniz. Kremamı sürdükten sonra ben damla çikolata kullandım. Elinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. Başka bir çikolata da ekleyebilirsiniz ya da draje de ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben hem çok pratik hem çok kolay az malzemeli bir pasta yaptım ve içerisine meyve olarak da nar kullandım. Dediğim gibi elinizde hangi meyve varsa kullanabilirsiniz. Tekrardan bir yanlarına bariyerini biraz daha kalınlaştırmak için kremamdan sıkıyorum. Ve kalanı da içerisine doğru sıkıyorum. Ben tek katlı yaptığım için yani sadece iki pandispanya bir ara krema olarak hazırladığım için kremamın hepsini bir katta kullandım. Siz pandispanyanızı yapacaksanız iki katlı da yapabilirsiniz. Gayet de krema yeterli olacaktır. Ve bu şekilde üst tabanını biraz daha düzelttikten sonra üzerine biraz daha çikolata ekledikten sonra artık üst tabanını da kaplıyorum. Burada dediğim gibi elinizde hangi malzeme varsa kullanabilirsiniz. Muz kullanabilirsiniz. Başka bir çikolata, draje. Ve fark ettiyseniz ben pandispanyanın alt kısmını, taban kısmını üst olarak düz durması için kullandım. Ve biraz daha pandispanyamı sütle ıslatıyorum. Yaklaşık yarım su bardağı kadar sütle pandispanyalarımı ıslattım. Dış katmanı için sade krem şanti çırptım. Güzelce bir duyucu koyup yıldızlı olan sıkma torbasına koyduktan sonra ilk önce çok az üzerine kenarlarına sıkıyorum. Bir böyle spatula yardımıyla kenarlarına üzerlerine hepsine ince bir tabaka olacak şekilde sürüyorum. Elinizde böyle bir pasta düzeltmeye bir spatula varsa çok daha kolay oluyor. Dilerseniz kaşık yardımıyla ya da bir bıçak yardımıyla bile yapabilirsiniz. Ben biraz daha dışına geçeceğim için çok böyle pürüzsüz olmasına da gerek yok. Sadece en önemlisi üzerine edebildiğimiz kadar düzeltirsek çok daha iyi olur. Ve elinde kalan krem şantiyi bu şekilde dediğim gibi yıldız uçlu duy takmıştım. Bu şekilde aşağıdan yukarı doğru sıkıyorum. En pratik olan bu. Siz dilerseniz başka şekilde yapabilirsiniz. Pastamın bütün kenarlarını aynı şekilde kremamdan sıkıyorum ve bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi üzeri içinde daire iki defa daire şeklinde sıkıyorum. Bu kadar kolay, bu kadar basit, gerçekten hiç yapmayanlar için, denemeyenler için yapabilirsiniz. Hem çok lezzetli oluyor hem çok sağlıklı oluyor. Yani en azından dışarıdakilere göre çok daha sağlıklı oluyor ve taze taze oluyor. Ve sevdiklerinizle yapıp çok güzel bir sürpriz de olacak. Hem kutlamış olursunuz hem pastasını kendi ellerinizle yapmış olursunuz. Bence çok güzel bir şey. Ben de sürpriz bir şekilde yaptım. Yeğenim daha ilk birinci yaş doğum günü olduğu için kız kardeşim bendeydi. Onun için yaptım. Son anda bir günde yapmış olduğumuz pasta, vaktiniz varsa bir gün öncesinde buzdolabında bekletirseniz çok daha güzel olur ve emin olun gelen bütün misafirler bu pastayı çok beğendi. Üzerine bu şekilde renkli şekerler kullandım. Dediğim gibi elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Renk vermesi açısından kullandım. Elimde kalan biraz daha narla renk verdim. Hiç eklemeyebilirsiniz. Seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Ve bu şekilde kenarından da aynı duyu kullandım. Bütün pastamın kenarlarına çizgi çekiyorum.
Artık pastamın son hali bu şekilde. Hem bir günde çıkarmış olduğum hem eldeki malzemelerle hazır pandispanyayla gerçekten hem çok pratik hem çok lezzetli bir pasta oldu. Umarım dener afiyetle tüketirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız da çok sevinirim. Başka bir videoda başka bir lezzette görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.